çekici konuşmalarından ötürü. Şimdi de Ömer Faruk Kahraman adlı hocamızın nitel bir bakışla Tatarca Tomsk'ta Sibirya Tatarlarının dil pratiklerinin tematik analizi adlı tebliğini sunacaklardır. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sayın katılımcılar, hayırlı akşamlar diliyorum. Benim konumda küçük bir değişiklik yaptık hocam. Başlığımızda Türk dünyasında asimilasyon süreçleri, Sibirya Tatarları ve dil pratiği örneği olarak değiştirdik. Öncelikle böyle bir konu seçmemin sebebi şu, YÖK bursiyeri olarak geçtiğimiz yaz döneminde 4 ay boyunca Sibirya'da saha araştırmasında bulundum. Tomsk şehrinde kaldım. Projemin adı şuydu: Post-Sovyet dönemde Sibirya Tatarları tarih, kültür, kimlik ve siyasal katılımdı. Dolayısıyla Tomsk Tatarlarının kimlik ve kültürü kapsamında onların siyasal katılımını, siyasal davranışlarını anlamak üzerineydi. Dolayısıyla burada yapacağım tebliğ sunumunu da zaten bu projeden çıkarmış olduk. Öncelikle ben veri toplama noktasında birkaç bilgi vermek istiyorum. Söylediğim gibi Sibirya bölgesinin Tomsk şehrinde, Tomsk bölgesinde oblast olarak geçiyor. 4 aylık bir saha taraması söz konusu oldu. Burada 30 civarında bir yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi uyguladık. Buradan veri toplamaya çalıştık. Aynı zamanda gözlem yönteminde ben tebliğime işlemeye çalıştım. Öncelikle kısaca Sibirya Tatarlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Tatarlar kimlerdir? Sibirya Tatarları, Tatarlar daha doğrusu Rusya geneline, Rusya Federasyonu'na baktığımızda en kalabalık ikinci etnik yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ruslardan sonra gelen ikinci topluluk. Tatarları da biz Rusya içerisinde üçe ayırıyoruz. Tabii Kırım Tatarlarını dahil etmiyoruz. Malumunuz biz Kırım'ın ilhakını zaten kabul etmedik henüz. Volga-Ural Tatarları, Sibirya Tatarları ve Astrahan Tatarları olmak üzere 3 gruba ayrılıyor bunlar. Tataristan dışında kalan, tabii büyük çoğunluğu bunların Tataristan günümüzdeki bölgesinde yaşıyorlar. Bunun dışında kalanların sayısı da yaklaşık 1,5 milyon. Öncelikle 14. yüzyılda bu bölgede İslamiyet'in yavaş yavaş kitlesel şekilde yayıldığını, Tatarların, Sibirya Tatarlarını kabul ettiğini görüyoruz. Fakat bu süreçten önce Kazan ve Kırım Tatarlarının biz Müslüman olduğunu zaten biliyoruz. Yaşadığım, araştırma yaptığım kentte, kent merkezinde yaklaşık 11 bin Sibirya Tatarı yaşıyor. Tabii şu anda azınlık durumdalar. Haritada Sibirya Federal Bölgesi'ni görüyorsunuz. Sibirya Federal Bölgesi Rusya Federasyonu içerisinde en büyük yüz ölçümüne sahip bölge olarak geçiyor. Tabii bizim için Sibirya'nın en büyük önemi tabii bu bölgede birçok Türk topluluğunun yaşıyor olması. Altay Türkleri, Hakas Türkleri, Sibirya Türkleri, Tatarları, yine Tuvalılar olarak bildiğimiz Türk toplulukları bu bölgede yaşadığı için tabii biz kültürel ve tarihsel açıdan çok büyük önem atfediyoruz. Asimilasyon süreçlerinden kısaca bahsedeyim. Tabii 16. yüzyıla baktığımız zaman Altınorda Devleti'nin yıkılışından sonra bir Rus hakimiyeti söz konusu ve bu tarihten itibaren de bölgede peyderpey bir asimilasyon süreçleri zaten yaşanmaya başlıyor. 17 ve 18. yüzyılda Rus Çarlığı'nın Hristiyanlaştırma, daha doğrusu misyonerlik faaliyetleri doğrultusunda bir asimilasyon süreci başlıyor. 18 ve 19. yüzyılda tabii yerleştirme politikaları, iskan politikaları Rusya'nın, bu sadece Sibirya'da değil, Rus yayılmacılığının etkin olduğu Türkistan bölgelerinde karşımıza çıkıyor. Burada ne gibi politikalar izliyor Ruslar? Ele geçirmiş oldukları, işgal etmiş olduğu bölgelere etnik Rusları ve etnik Kazakları, şimdi Kozak diye ve Kazak diye geçiyor literatürde, bunu bizim Türk topluluğu olan Kazaklarla karıştırmamak gerekiyor. Bunlar Kozaklar, Hristiyan, Ortodoks etnik yapı. Ele geçirdikleri bölgelere bunları yerleştiriyorlar ve orada yaşayan insanları daha verimsiz topraklara, dağlara, steplere ve bozkırlara göç etmek zorunda bırakıyorlar.
19. yüzyıla baktığımız zaman artık eğitim ve kültürel noktada bir takım baskı süreçleri söz konusu oluyor. Medreselerin, ki medreseler o dönemde zaten milli ve dini direnç mekanizmaları olarak en önemli kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. Fakat burada bir takım zayıflaştırma politikaları söz konusu. Tabii eğitimde de Rusçanın yaygınlaştırılması yine önemli bir asimilasyon sürecinin basamağı diyebiliriz. 20. yüzyıla geldiğimiz zaman Sovyet dönemi, tabii Sovyetler Birliği'nin devrim sonrasına baktığımız zaman Bolşeviklerin söylemlerinde tabii halkların kardeşliği, eşitliği, dillerin özgürlüğü, serbestliği, ana dilde eğitim gibi çok güzel söylemler var. Fakat ben burada da belirttim, iyi başlayıp kötü biten bir süreç. Zaten Sovyetler Birliği dönemini anlatmaya gerek yok. Burada dini kurumların özellikle de kapatılması ve asimilasyona karşı bir direnç mekanizması olan bu kurumların zayıflatılması önemli bir dönüm noktası. 21. yüzyıl tabii bizim de içerisinde bulunduğumuz, benim de araştırma konumun temelinde bulunan bu dönemde Rus popüler kültürünün arttığını, ki küreselleşen dünyada dünyaya açılma noktasında yerel dillerin zayıflamaya başladığı, evrensel, küresel veya bölgesel dillerin hakimiyetinin söz konusu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu süreçte Rusçanın baskın dil hale gelmesi söz konusu. Aynı zamanda devlet politikaları dil konusunda önemli düzeyde bir süreci başlattığını görebiliyoruz. Şurada ben bir örnek kanunu açmaya çalıştım. 2012 tarihli 121 numaralı federal kanun. Ben ne anlama geldiğini söyleyeyim kanunun. Rusya Federasyonu devlet dili hakkında federal kanunu Rusçayı tüm halkların birleştirici dili olarak tanımlıyor. Dolayısıyla 3. maddeye geldiğimiz zaman yerel dillerin statüsünü önemli ölçüde zayıflatıyor bu kanun. Kanunun yine 14. maddesine baktığımızda eğitim sisteminde yerel dillerin öğretim saatlerinin azaltılması ve bunların seçmeli ders statüsünde değerlendirilmesi gerektiği öngörülüyor. Dolayısıyla Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan gibi özerk cumhuriyetlerde ana dilde eğitimin fiilen ortadan kaldırılması anlamına geliyor bu. 8. maddeye baktığımızda yine aynı kanun %50 Rusça içerik kotası getiriliyor medyaya. Dolayısıyla yerel dilde yayın yapan medya kuruluşlarının ciddi bir şekilde kısıtlanması anlamına geliyor. Yine 5. maddeye baktığımızda da yerel yönetimlerde 2 dilli belge hazırlama noktasında bir kısıtlama söz konusu oluyor. Örnek veriyorum, bir belge hazırlandığında Tataristan'da 2 nüsha olarak hazırlanırdı. Tatarca ve Rusça. Bu kanundan sonra artık sadece Rusça hazırlanıyor. Bulgulara geçeyim hemen, çok fazla zamanınızı almadan. Günümüzde Sibirya Tatarlarının asimilasyonunda etkin olan faktörlere baktığımızda az önce bahsettiğim gibi merkezi dil ve eğitim politikaları, seçmeli derslerin azaltılması, zorunlu yerel dil müfredattan kaldırılması gibi konular söz konusuydu. Rus popüler kültürünün etkisi burada sosyal medyaya çok büyük iş düşmüş. Ben onu gözlemledim. Özellikle de gençler noktasında çok büyük bir etkiye sahip. Ruslarla evlilik, yine bunu yapmış olduğum mülakatlarda saptamış oldum ve yine mülakat yaptığım zaman orada Sibirya Tatarlarının önde gelen isimleriyle mülakatlar gerçekleştirdim. Oranın önde gelen isimlerinden biri şu cümleyi kullandı. Dedi ki evet, karşılıklı kız alıp vermeler söz konusu. Fakat bizim için en tehlikeli olan kız verme değil, kız alma Ruslardan. Dolayısıyla bir evdeki çocukları yetiştiren annedir. Kız aldığımız zaman da orada dünyaya gelen çocuklar yine Rus eğitiminden geçecekleri için onların Tatarlıkla alakalı hiçbir unsur artık bulmanız çok mümkün değil. Demografik değişim, zaten Rusların istilası sonrasında bölgede büyük bir değişim söz konusu oldu. Peyderpey devam etti. Günümüzde de bu devam ediyor ve Sibirya Tatarlarının daha gelişmiş bölgelere, Batı'ya, Moskova'ya, Sankt Petersburg gibi büyük kentlere göçü söz konusu oluyor. Dolayısıyla bölgedeki etkinlikleri ve sayıları buna bağlı olarak artış ve azalma gösteriyor. Ve dilsel hibritleşme, bu ifadenin teorisyeni
Homi Bhabha isimli düşünür. Bunun dilsel hibritleşmeyi şu şekilde tabii denklemleştiriyor. Sömürgeci dil artı yerel dil eşittir hibrit bir dil ortaya çıkıyor. Bunu da hem yapmış olduğumuz mülakatlarda hem de gözlemlerimiz doğrultusunda zaten saptamış olduk. Bölgede tamamen hibrit bir dil konuşulmakta. Şehir merkezinde Rusça ağırlık söz konusu, daha kırsala geçtiğimiz zaman da hibrit, yani birkaç kelime Tatarca kullanılıp geri kalan kısımda daha çok yine Rusça tercih ediliyor. Dolayısıyla Tatar dilinin bir ev dili statüsüne dönüştüğünü de söylemek mümkün. Burada yaş kompozisyonuna baktığımız zaman da festivaller, konserler ve dini törenlerde daha çok ileri yaş grubu, burada resimleştirmeye çalıştım, ben içlerinde bulundum. Genç katılımın çok düşük olduğunu gördük. Burada yine milli bir bayramda toplantı, burada da gördüğünüz gibi daha çok yaş ortalaması yüksek kesimin katılımcılarını görebiliyorsunuz. Kır ve kent farkına baktığımız zaman da köylerde geleneksel pratiklere bağlılık biraz daha yüksek. Dolayısıyla milli ve dini bayramlarda, organizasyonlarda toplu bir şekilde bir araya gelinerek bu bayramların idrak edildiğini söyleyebiliriz. Tatar dili kullanımı söylediğimiz gibi biraz daha yaygın şehirlere göre. Kentlerde bu çözülme biraz daha artıyor. Ben buradan geçmeyi unutuyorum. Evet, bu da yine Kurban Bayramı'nda Tatar toplumunun bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı birlikte geçirdiği bir organizasyon. Bayram namazından bir görüntü. Fark ettiğiniz gibi zaten sadece yaşlılar namaz kılıyor. Gençleri bu tür organizasyonlarda görmek çok mümkün değil. Evet, son olarak asimilasyona karşı bir direnç mekanizmalarından bahsedeyim. Ben bunu 3 kademede ele aldım. Öncelikle kurumsal mekanizmadan bahsedeyim. Ekranda da gördüğünüz gibi burası Tatar Kültür Merkezi. Tomsk şehrinde faaliyet gösteriyor. Burası Çarlık döneminde ünlü bir zengin bir tüccar olan Karim Bay adlı bir Tatar'ın yaşadığı saray. Bunu şimdilik Tatar Kültür Merkezi olarak kullanıyorlar. Fakat burada ilginç olan şu, buranın finansmanı tamamen Moskova kaynaklı. Dolayısıyla burada Moskova'nın istemediği hiçbir şey, hiçbir şekilde zaten gerçekleşemiyor. Siyasi içerikli etkinlik zaten sıfır. Dili koruma çabaları varmış gibi gösteriliyor fakat herhangi bir kurs, dil öğretme mekanizması burada söz konusu değil. Bunların amacı sadece festivaller, konserler gibi kültürel faaliyetlerde bulunmak. Folklorik etkinlikler doğrultusunda bir direnç mekanizması söz konusu olabilir ki bunların Sibirya Tatarlarının en fazla önem atfettiği bir bayram var. Sabantuy bayramı. Bu bahar bayramı anlamına geliyor. Yazın gelişi kutlanıyor bu bayramda. Ve son olarak sosyal medya, dijital direnç mekanizması olarak sosyal medya faaliyetlerini ben ele aldım. Evet, ekranda gördüğünüz Tatar Kültür Merkezi Başkanı Şamil Kamilyeviç, dediğim gibi Putin tarafından Tatar Kültür Merkezi'ne atanmış kişi. Sosyal medya faaliyetlerinde WhatsApp, Telegram ve Rusya'da sadece yaygın olarak kullanılan Vkontakte adlı sosyal medya platformlarında bir araya gelebiliyorlar. Ve burada Tatarca kullanımı çok düşük. Sadece Tatarskaya Umma dedikleri Tatar Ümmeti adlı bir grup var sayın hocalarım. Burada bir miktar daha fazla Tatar dilinin kullanımına özen gösteriliyor. Geri kalan gruplarda sadece ilan, duyuru veya kutlama gibi mesajlar, bunlar da zaten Rus dili üzerinden gerçekleşiyor. Hocam bitiriyorum. Sonuç. Kültürel korumaya baktığımız zaman sembolik düzlemde güçlü fakat işlevsel olarak çok zayıf. Çünkü dil kullanımı noktasında tamamen Rusçalaşmış diyebileceğimiz %90 düzeyinde Rusçalaşmış bir durumdan söz ediyoruz. Genç katılımın özellikle de çok düşük olması yine
direnç mekanizmaları noktasında önemli kurumlar olan camilerde de bu söz konusu. Birazdan resmini de göstereceğim, onu bitireceğim hocam. Camilere de baktığımız zaman cuma namazlarından örnek vereyim. Hınca hınç doluyor camiler, fakat camide 5-6'dan fazla Sibirya Tatarı göremezsiniz ki bunlar da zaten yaş olarak ileri yaş düzeyindeki insanlar. Dolayısıyla ben teorik anlamda da bu kültürü, Sibirya kültürünü festival kültürü olarak, literatürde de var zaten böyle bir teori. Festival kültürü, yani kültürü sadece festival düzeyine indirgenmiş bir kültürden bahsediyoruz. Herhangi din, dil gibi konuları içermediği bir festival kültürü. Dijital araçlar tam potansiyeline ulaşamıyor. Dolayısıyla burada zaten genç odaklı tasarımların eksik olduğunu saptadık. Aile burada önemli bir direnç damarı, ancak nesiller arasında bu çok kırılgan. Örnek veriyorum, 40-45 yaş üzerindeki aile fertleri kendi aralarında en azından birkaç kelime de olsa Tatarca ekleyebiliyorlar, ama özür diliyorum, gençlerde bu oran çok çok daha düşük, neredeyse sıfır. Asimilasyon devam ediyor. Kültürel varlık yaşlı nüfusun omuzlarında. Dolayısıyla bu nesilden sonra orada üzülerek belirtmek istiyorum ki bir Tatar kültüründen bahsetmek söz konusu olmayacak. Orada kalıcı olacak tek şey Tatar isimler olacak diye tahmin ediyorum. Evet, bu şekilde ben noktalayayım. Şurada hemen Tatarların yaşadıkları yerlerden kısaca göstermek istiyorum. Evet, Beyaz Cami, bu 1904 yılında Sibirya Tatarları tarafından kurulmuş. Fakat şu anda bu cami Kırgız camisi olarak, daha çok Kırgız, Kazak göçmenlerin, çalışmak için gelenlerin uğrak yeri olmuş, ibadetlerini yaptıkları bir cami. İmamı da zaten Kırgız. Burası da Kızıl Cami olarak geçiyor. Bu da şu anda Tacikler tarafından daha çok benimsenmiş. Yani cemaatine baktığımızda Tacik, Afgan gibi etnik yapıların kullandığı. Hocam bir soru sorabilir miyiz yeri gelmişken? Şimdi bu Rus asimilasyonu Tatarlar üzerinde etkili olmuştur diyebilir miyiz yani bu cümlelerinizden hareketle? Kesinlikle müthiş bir asimilasyon süreci hızla devam ediyor hocam. Az önce söylediğim gibi zaten üzücü olan şu, bunu da eklemek istiyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Sibirya Tatarları bu konuda ne düşünüyor? Ben onların çok da rahatsız olduklarını hissetmedim. Yapmış olduğum mülakatlarda ve gözlem noktasında bu durumdan çok hoşnut da değiller, ama çok rahatsızlık da duymuyorlar. Mesela isimlerinde müdahale var mı? Rus isimleri Hayır zorunda hocam, mesela. bölgede doğrudan bir müdahale zaten yok. Şu isim kullanacaksınız, şunu yapacaksınız diye bir şey yok. Ama zaten hocam da bahsetti. Ruslar çok iyi şekilde bu yumuşak gücünü kullanıyor. Rus popüler kültürünün bölgede yaygınlaşması neticesinde zaten süreç onların istediği gibi otomatik olarak evriliyor. Şurada Sabantuy etkinlikleri çok önem atfediyorlar. Bunu özellikle ben eklemek istedim. Evet, sunumum bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Ömer Faruk Kahraman hocamıza.